Abi şuraya bak ya. Bazen düşünüyorum biz hak ediyor muyuz yani bunu yaşadığımız hayatla. Değil mi? Aklına geliyor mu bazen böyle? Güzellikleri görünce. Yani herhalde hak ediyoruzdur. Hak ediyoruz ki buradayız. Öyle mi okunur bilmiyorum. Şuraya baksana ya. Şu derinlik gözüküyor mu? Bahar geliyor, bahar. Kalkın ayağa. Ya mesela sen ne çocuğusun? İçime sığmıyor ya. Ben bahar çocuğuyum herhalde. Ben kendim herhalde her mevsim güzel de sen ne diyorsun mesela? Kesinlikle bahar abi. Öyle mi? Aynen. Baharı hiçbir şeye değişemem. Çünkü en böyle tabiatın insanı dövmediği mevsim. Oo güzel. Kış biliyorsun hoyrattır adamı, yani böyle askerden hatırlıyorsun kışı. Kaldırıp yere vuruyor. Yazı biliyorsun ayrı bir sıcak, cebelleşiyorsun. Ama bahar öyle mi ya? Kulaklarım yanıyordu Çanakkale'de askerlik yaparken ya Aralık ayında. Abi şimdi selamlar. Böyle baharın geldiğini tam böyle canlı canlı hissettiğim zamanlardan bir tanesi ve videolardan bir tanesi. Bu videoya denk geldi. Muğla, Fethiye, Yanıklar bölgesindeyim şu anda. Daha önce kanalımızda o videoları izleyenler biliyorlar. Halil abimiz vardı. Aslında doğa diyor ki gel bak işte ben nasıl canlanıyorum, sen de canlan. Çünkü sen de kuru bir ağaçtın ama çiçekler açtın, yapraklar verdin. İnsanlar bunu mesela apartman dairesinde, yani şehirde yaşarken nasıl yaparlar? Karaot plajına doğru giden yol burası. İki taraflı. Oradan da gidilebilir, oradan da gidilebilir. Tabii yazın burası çoğalacak. Karlar eriyor yavaş yavaş. Sıcağı görünce karlar eridiğinden dolayı o mantıkla bu su biraz daha çoğalacak. Su kardeşim su ya. Ah. Ama onu şey yapalım mı lan bir gün yaz geldikten sonra? Karaot'a herkes belki böyle yoldan gidecek. Biz farklı bir şey yapalım. Buradan yürüyerek gidelim olur mu? Kesinlikle süper olur abi. Giyelim böyle şeyleri. Aynen. Hatta giymeye bile gerek yok. Çıplak ayak. Tamam. Peki. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sunar. Abi şuraya bak ya. Bir tane taş ev deniz kenarında. Teyzeler oturuyor orada. Evin denize yakınlığına bak yani. Teknik bir şeyden bahsetmiyorum. Sadece güzelliğe odaklanalım şu anda. Yolu kaybettik. Gideceğimiz yer arıyorduk. Yolu kaybettik. Bildiğimiz yer. Birçok defa geldiğimiz bir yer ama yolu kaybettik. Çünkü sokaklar birbirine benziyor Yanıklar'da. Girdik. Yol bizi bu tarafa getirdi. Yolumuz buraya çıktı. Bir baktık Karaot'un dibine kadar gelmişiz. Hemen şu taraf otel zaten. Burası Karaot plajı. İnsanların yaşadığı yerlere bak. Şu an var ya gerilir denize ha. Evet. Yani yanlış yolun bizi getirdiği yere bak. Baksana. Yazın buralarda kiraya veriyorlarmış. Çocukların oynadığı yere bak abi. Şu serbestliğe bak ya. Rahatlamanızı istiyorum videolarda da. Baksana. Hiç kimse ve hiçbir şey insanların karşısına boşuna çıkmıyor. İnsanlar boşuna karşılaşmıyor. Bu videolar da aynı şekilde. Bunlara verdiğim buğdayı da şeyi de ne derler, mısırı da bir gün evvelden ıslatıyorum. O zaman çok güzel yiyorlar. Ne kadar az tavuğum var diyorlar. Ben bunun yumurtalarını zaten yemeye bitiremiyorum. Bitmiyor ye. Günde kaç tane çıkıyor abi? Ya bazen bir tane, bazen iki tane ama her gün yumurta yenmiyor ki. Evet Halil abi, bahar uyanıyor. Bahar geldi. Ne yapıyorsun? Bahar hitaben geldi yani, çünkü cemre düştü. Hem havaya hem suya hem toprağa. Ama ağaçlar uyanmadılar. Bak bunlar aynı sefa. Bunları herkese öneriyorum. Bundan inanılmaz bir el ve yüz kremi çıkıyor. Zaten yağlı bir kek. Elini toplarken ellerin yağ oluyor. Bak bunlar tomurcuklanmadı. Kivi değil mi bunlar? Bu kivi. Ama tomurcuklanması lazımdı şimdi. Bak tomurcuklanmadı, gördün mü? Daha tomurcuklanmadı. Çünkü 2-3 gün önce don vardı burada.
Bahçeyle aran nasıl? Bahçe vallahi çok iyi vakit geçiriyorum bahçeyle. İnsanlar para verip spor salonuna gidiyorlar. Ben bedavadan aynı idmanı yapıyorum. İkincisi psikiyatrlara çok büyük para veriyorlar. Geçen sene 700 lira veriyorlardı. Bu sene 1500-2000 lira veriyorlarmış. İnternetten 5-6 kişiyi topluyor millet. Ben burada şöyle bir şey var. Doğa öyle bir şey ki. Şöyle minnacık bir mısır ekiyorsun, yani büyüklüğü şu kadar. Yani boyunca mısır oluyor. İncir ağacı mesela, ya bir incir çekirdeğinden oluyor bu koca. Hadi avokado hadi büyük tamam ama yani diyeceğim şey, doğa çok üretken. Bu arada şey var, tam zamanı yenilebilir otlar. Şu eve gümeci çok bilindik bir şeydir, ottur. Bunu çok güzel yiyebilirsin. Bunların büyüklerinden dolma da yapıyorlar, yaprakları büyüklerinden, ama bunun çayını günde 3 defa içersen mesela yüksek tansiyon ilacı kullanmazsın. Gelincik. Yani bunun kadar çıtır çıtır yenebilecek hiçbir şey yok. Bak şu otların sarısı hardal. Beyazı eşek turbu. Bunu çıkarıyorsun, çekiyorsun böyle. Kökü var aynı şey, turp gibi. Bak şu turp. Şurasını. Güzel soyuyorsun. Çok şeydir. Ye beni demez ama rendeliyorsun. İlaç olarak yani, ama bunun otunu da yalnız şöyle söyleyeyim. Bunun arkasında tüy olmayacak. Bunu sıcak suya batırıyorsun. Sıcak suda bu gevşiyor. Ondan sonra çıkarıp üstüne yağ, limon, salata. Burası benim fasulye yatağıydı. Sırık fasulyesi yapmıştım işte. Zaten sırıklardan belli. Yapıyor musun peki abi şu yenilebilir otlardan böyle kendine bazen menü yapıyor musun? Tabii. Burada yaşayan insanlar, yani bu Ege, Akdeniz bu otlarla arası çok iyidir. Yani şimdi şu mesela söylüyordum, yani bu ilaç gibi bunlar. Sinir otu var mesela, o da ilaç gibi. Hepsi ilaç gibi. Damar otu, bak radika. Yani her taraf. Hangisi abi? Geçtik işte, şurada var. Geçme abi. Sen biliyorsun, bilmeyen var. Burada mesela yenmeyecek ot şu sütleyendir. Bu zehirlidir ve çok dikkat etmek lazım. Bunu kopardığın zaman bundan süt çıkar altında, bak. Bu süt gözüne bir değsin, hastanelik olursun. Bu resmen zehirli. Hemen hemen her yerde vardır, evet. Her yerde vardır ve zehirlidir. Bizim organikçiler mesela onu şey olarak kullanıyorlar. Bitki ilacı tarzında kullanıyor. Evet. Az önce Ege insanı otçuldur dedin ya abi. Evet, doğru. Bazen burada çok rastlıyorum mesela. Dışarıdan gelen insanların en büyük keyfi ne? İşte bahçesinde mangal yakmak. Bu iki tane farklı kültür birbirleriyle çok çatıştı yani burada. Şimdi bak, mangalı anlatabilir miyim? Bir İstanbullu olarak. Buyur abi. Biz İstanbul'da eskiden güzel kokan yemek, mesela atıyorum yaprak sarması, tamam mı? Bunu evde pişirdiğimiz zaman sağdaki, soldaki, üstteki, alttaki komşuya birer tabak verirdik. Koktu, canı çekmesin diye. Şimdi adam çıkıyor balkonunda, etleri almış, köfteleri, ızgara, şişleri ocağı da yakmış, pişiriyor. Ya üst katta insan var, hamile kadın var, çocuk var. Gecenin saat 9'unda gidip hangi kasaptan hangi eti alacaksın da çocuğa yediriyor. Çocuk ağlıyor, ben de isterim diye. Yani bu çok büyük günah. Yani sen nasıl yaparsın ya? Yani tavsiyem balkonda yapmasın, mangal alanlarında yapsın mı? Ha gitsinler tabii, tabii. Yani park şeyler var, piknik yerleri var. Piknik yerlerinde yapsınlar. Ben aslında burada pazara çıkmak için yetiştirme yapmadım. Ben kendim için ilk zamanlar yetiştirme yaptım. Sonra o kadar çok çıktı ki ben onu tek başıma eş dost bile tüketemedim. Şimdi bak, bir dönüm enginarım var şunlardan. Buradan şimdi nereden bakarsan bak 3000 tane enginar çıkacak. Ben onu yiyemem ki. Pazara götürüp satıyorum. Bir de enginarları soyulmuş olarak satıyorlar ya, onları limon tuzuyla yapıyorlar. Yani sitrik asitle, kimyasalla yapıyorlar. Plastik gibi oluyor enginar. Ben pazarda yaparken gerçek limonla yapıyorum. Soyarken kararmasın diye. Eve götürüp pişirdiğin zaman yerken böyle lokum gibi yiyorsun. Kavanozlarda falan satılanlar var. Onlar limon tuzu. Burası benim tatlı patates tarlamdı. Domuzlar hepsini yediler oraya kadar. Aa, bir dakika. Burayı onlar mı deşeledi, çapaladı? Evet. Traktör gibi. Bak şimdi yan tarafta patates yokmuş. Orada başka bir bitki vardı. Bak orayı deşmiyorlar. Menfaati olmayan yere elini sürmüyor. Ve zararın var mı? Benim çok yok, 100.000 lira zararım var ya. para? 100.000 lira zararım var. Eyvah eyvah. Ama enginarlar geliyor şimdi işte. Bir de buraya şimdi barbunya dikeceğim. Barbunyayı da yer bunlar. Lahana, karnabahar, brokoli ekemedim. Çünkü onları da gelip yiyorlar. Yüksek voltajlı yapacağım. Çit yapacağım. Şu tarafa.
Bak esas burada mesela çok tatlı patates vardı. Burayı da sürdüler. Bak ileride naylonları falan bak parça pünçük yaptılar. Her şey yani korkunçlar ya. Bir de geldikleri zaman anne baba çocuklar ailece geliyorlar. Bazen birkaç aile geliyor. Çok düzenliler ama ya. Ya işte görsen arka tarafları korkunç. Ey arkadaş ya. Şu anda etrafa baktığımızda portakalları görüyorsunuz ya. Bu da kış versiyonu. Şu anda Washingtonlar var. Şurada bir tane senin abi kovan var orada ama onlar şu anda herhalde boş. Kullanmadın, atmışsın oraya. Hayır bunlar sarı bir arı var. Eşek arısının sarı cinsi. Bunlar bal arılarıyla besleniyorlar. Onlar bu iki kovanı çökerttiler. Vay vay vay. Bak Dolanıyorlar. orada da dolanıyorlar garip bir şekilde. Abi beni çok böyle arı soktu çekimlerde. Hiç korkma bal arısının soktuğu faydalıdır. Ağzı açık mı kapalı mı onu göremiyorsun. Açıkmış. Yok boş. Bal arısı romatizma ilacıdır. Soktuğu zaman iyidir. Eşek arısı adamı hastanelik eder. Çok ölenler var. Değil mi? Evet insanların aklında olsun yanlarında kırlara alerji varsa amonyak götürsünler. Ve de hemen en kısa zamanda hastaneye varsınlar. Yani çünkü öldürür. Halil abi. Şimdi aklıma şey geliyor. Bu yanıklar tamamen o şekilde oldu. Turizm bölgesine döndü. Artık herkesin apartı var vesairesi. Turizm başlığı altında artık geçimlerini sürdürüyorlar. Önceye baktığımda şöyle işte pamuk yeriydi, narenciye yeriydi ya. Şimdi şu portakalları görünce aklıma geldi. İlk zamanlarda turunç kullanıyorlarmış limon yerine. Evet. Değil mi? Tabii ama bunların atası turunç. Turunçtan bir sürü şey yapıyorlarmış. İlk defa ektiğin zaman bir mandalina çekirdeğini turunç çıkıyor. Portakaldan da turunç çıkıyor. Limondan hiç limon çıkmaz. Turunç çıkar. Ona aşı yaparız da olur, tamam mı? Böyle bir şey var. Tozlaşırken bak ben orada mesela kestim bir tane turuncu. Bu Washington'u yaptığı sıkmalık portakal. Yani yiyemezsin. Ekşi. Normalde tatlı olması lazım. Tatlı olması lazım. Oradaki turunç bunu iki ağacımın benim kötü aşıladı. Ben de onu kestim, evet. Şu arka taraftaki duvarım da yıkıldı. İşte onu da tamir edeceğim yani bir şekilde. Abi bu nasıl yıkılıyor ya? Yıkılır. Fırtına da yıkılmış. Komşu öyle söyledi. Sadece burası gitmiş ya. Şu boşluğa mesela villalar yapabilseler veya bungalovlar yapabilseler bu sığırları yetiştirmezler. O yüzden bu tehlikeli bir şey. Burada İnlice var belki biliyorsun Göce'ye giderken. Hı. O İnlice'nin özelliği şeydi. Barbunya yapılırdı. Bütün Türkiye'ye Turfan'da barbunya gönderirlerdi bunlar. Orası güzel böyle arkasında dağ vardı, korunaklıydı. Şimdi oraya bungalovlar yaptılar. Adamlar barbunya dikmiyorlar. Eğer ki bu karlıysa bunu yapmıyor. Bu karsız çünkü. Bak mesela şurada bir yol var. Bu keçi yolu değil. Bu domuz yolu. Domuz benim bahçeye gelince böyle artık yol yapmaya. Anlıyorsun artık bahçede. Bu özel bir ağacımdı benim ama bak dom bunu yemiş. Sanırım kurumaz seneye. Bu sizin. Şimdi ben esas neden korkuyorum biliyor musun? Şimdi yarın burada villalar o yerleşim çoğalınca bunlar diyecekler ki burada sığırlar koku yapıyor. Sığır beslemeyin. Benim orada arılarım var mesela. Burası yerleşim yeridir. Yerleşim yerinde arı beslemeyin. Yani bak burası çok yaklaşma. Hepsi dolu çünkü bunların aktifler bak. Yani orası bak kaynıyor. Gel yaklaşma gel. Ne kadar bal aldın en son abi? Hasatın ne kadar oldu? 20 kilo kadar aldık. Ama biz orada kaç tane kovan var? 7 tane kovan var ama biz ortağız yani bunu tek başımıza yapmıyorum ben. Kendi balını çıkartıyorsun, mesele odur. Doğru mu? Benim hisseme örneğin 4-5 kilo veya 6 kilo düştü. Herkese o kadar düştü. Zaten ancak o kadar yersin. Ben o kadar çok balı yiyemem. Bu greyfurt'u kimse satın almıyor. Böyle duruyor işte, düşüyor. Konu komşuya hediye ediyorum. Bir de ilaç sıkmadığımız için bak böyle zararlıların şeyleri oluyor. Bunlar yaprakların altında yaşıyorlar ve dışkılıyorlar buralara. Kendi belli ediyor zaten. Ama zaten bak gelmiş sinek. Bak uçuyorlar. Evet yüzüme çarpıyor. Şey yapacağım. Arap sabunu sıkıyorum bunlara. Arap sabununu seyreltiyorum suyla. Tarifini verebilir misin abi hazır yeri gelmişken? Söyleyeyim. 2 kaşık dolu dolu Arap sabunu. Bunu seyreltiyorsun. 10 litre suda sıkıyorsun. Çok fazla olmasına gerek yok. İyice erimesi lazım şeyin. Arap sabunlarının böyle bir şekilde el mikseriyle filan
eğitilmesi lazım. Ağaçlara sıkıyorsun, yerlere de sıkıyorsun. Yani burada şunun şöyle bir özelliği var. İşte bu bunların zararlıları şimdi burada gözükmüyor ama yakalayamadık tabii. Vücutlarının %50'den fazlası yağ. Arap sabununda da kostik soda var. Kostikle karşılaşınca vücuttaki yağ bir anda kristalize olmaya başlıyor ve ölüyor bunlar. Halil abi bir şey soracağım sana. Şimdi tek başına çalışıyorsun ya. Tabii daha önceden buraya çok insan geliyordu ama herkesin tabii ki işleri var vesaire. Tek başına da bazı şeyler yetişemediğini de görüyorum. Aynı zamanda size söylüyorum sevgili izleyenler. Çok fazla mesaj geliyor bana bu konularla ilgili. Halil abinin çalışana ihtiyacı var ama bunu şey olarak söylemiyorum. Bu bir duyurudur anlamında söylemiyorum. Şimdi gönüllü mantığını insanlar çözemediler bu ülkede. Avrupa'da belki yurt dışında bunu bir örgütlediler. Daha böyle güzel çizgileri olan bir hale soktular ama bizim ülkede maalesef yatmakla eşleştiriyorlar bu durumu. Hala anlamıyorlar. Aslında bir anlaşılsa hayatlarında ufuklar açacak o konu ama çok fazla mesajlar geliyor. Halil abi de burada gönüllülerden çok dili yanmış. Nasıl bir yöntemle ne yapsak acaba? Sesli düşünelim biraz. Vallahi Senin yatılacak yerin de yok insanları. işte yatıracak yerim yok. Tabii. Çalışana çalışacak mantığıyla gelsin para verelim okey. Şimdi arkadaşlar gittiler yurt dışındaki yerlere. Onlara bir iş söylüyorlar ve saat söylüyorlar. O saatte o işi yapmak zorundalar. Şimdi öteki türlü gönüllüler işin ucundan tutuyorlar ve iş olmuyor. Yani işe bir normal ben nasıl çalışıyorsam öyle çalışmaları lazım. Yani öyle olmuyor. O zaman da iş üremiyor, işler yarım kalıyor. Bir de ağırlamak da zor. Yani insanları bir araya toplamak. Abi o zaman şöyle bir sonuç mu çıkıyor? Kendi hayat arayışında bu yolculuğa ihtiyacı olan yani gönüllü çiftliklerinde bir şeyler öğrenmek isteyen ve sosyalleşmek isteyen birisi kendi konaklamasında ayarlayarak gelip burada sana yardım edip senden de bir şeyler öğrenebilir. Olabilir ama şöyle bir şey söyleyeyim sana. Bana gelecek adamın burada Fethiye'de tatil yapmak için gelen insanlar olsun istemiyorum. Bana gelecek adam acaba ben ileride tarımla uğraşsam. Çünkü tarımın şu an gençlere ihtiyacı var. İnsanlar hem sağlıklı yaşayıp hem de çok güzel çıkışlar bulabilirler. Onun için şey yapmaları gerekiyor. Yani gelip ben de mesela bir sürü üretimin tekniği mesela tatlı patates nasıl yetişir, zencefil nasıl, zerdeçal nasıl yetişir, ondan sonra enginar nasıl yetişir, domates nasıl yetişir, bunun tekniğini öğrenmesi lazım. Bir de bendeki teknik ilaçsız teknik yani zehir kullanmadan. Aynı şekilde ağaçları da mesela yani şimdi suya yakın bir yere incir dikersen incir kurtlanır. İncirin yazın su almaması lazım. Bunu bilmen lazım. Yani böyle buraya gelen insan için burası bir eğitim. Yani anlatabildim mi? Yani böyle bana kalkıp gelip bir ay çalışmaları gerekmez yani. Evet tamam bu konuyu da halletmiş olduk çok güzel bir şekilde. Peki abi sana şöyle bir sorum var. Bak kuş sesleri de var. Sen doğayı çok seven bir adamsın. Buraya daha gelip merhaba dedikten sonra hemen biz her şeyi konuşmaya başlıyoruz böyle doğayla, ağaçla ilgili. Baharın gelişi, doğanın uyanışı sende ne ifade ediyor abi? Kuru gibi ağaçlar var. Bak görüyor musun şu kivi ağacı? Kuru sanki. Ama bu var ya 10 gün sonra yemyeşil olacak 15 gün sonra. Şimdi ben buraya fasulye ekeceğim. Fasulyeler böyle bu boy olacak. Üzeri böyle kilolarca fasulye olacak. Yani bir çekirdek. Bu mucize. Süt getirdi herhalde abi. Abla hoş geldin. Komşu geldi. Süt mü getirdi abi? Ayran getir. Ayran mı? Ben söylemeden getirmez. Abla hoş geldin. Hoş geldin. Sağ olasın. Yemek yapıyoruz. Ne yemek? Makarna. Makarna mı? He. Makarna almışlar gelirken. İyi, tarifini de verin bana. Sanki değil mi böyle yöresel bir yemek yapıyormuşuz gibi abla. Evet. Ne çeşit yapıyorlar şimdi? Salçalı makarna. Yok yok. Akşam. Basit bir şey yok. Basit de başka yok. Paramız yok. Ne yapalım garibanlık. Çorba yapıver bize ya. Yaparım da akşam olur, şimdi yapmam. Az kaldı zaten. He. Ha, süzmesini ben sana. Abla görüyor musun? Trolledi bizi bak. Bayağı. Bütün yanıkları trolleyen insan. Git ya. Öyle şey mi olur? Niye? Ne Onur mu pişiriyor şimdi makarnayı? He. Mantar koyuyor mu? Mantar nereden bulacağız? Mantar mı? Var da dolapta yok mu? Yok koymayacağım. Vardır hani. Yok vallahi. Salçayı ne kadar kavurayım? Çiğ kalıyor ya bazen. Soğan kavuruyor mu içine? Yok. Soğan kavuruyorum ben, yeşil biber koyuyorum, salça koyuyorum, domates bir yapıyorum şöyle onu. Sadece salçalı makarna. Hadi bakalım.
İşte bundan bahsediyorum. Baharın uyanışı, baharın uyanışı. Adeta sessiz bir bağırtı içinde yani. Buraya gelince hep sanki bak şu yolun kenarından böyle arıklar akıyor ya, kanallar. Sanki böyle arabanın bir tekerini düşürecekmişim gibi hissediyorum ya. İşte Yanıklar Köyü böyle sessiz, genellikle sakin bir yaşam hakim burada. İşte böyle sessiz. Yerel halk tarımla uğraşıyordu bu zamana kadar. Tabii ki elbette uğraşan var, devam ediyor hala. Bakın mesela görüyorsunuz. Narenciye memleketi diyoruz, devam ediyor. Özellikle de son zamanlarda artık tabii ki pandemiden sonra bütün dünya değişti ya. O anlamda söylüyorum. Şehirden kaçıp doğa içinde yaşamak isteyenlerin de son yıllarda tercih ettiği bir bölge oldu burası. Çünkü hem Fethiye'ye çok yakın, hem havalimanına çok yakın, hem de sessiz, sakin, denize olan bir yerde yaşamak istiyorum diyenlerin falan tercih ettiği bir yer haline geldi. Evet, şu an mesela benim aklıma gelen, belki birçoğunuzun aklına gelmiştir. Öyle çok şu şekilde sokakları falan var ki mesela. Çok hoşuma gider mesela Yanıklar Köyü bu yönüyle. Yürüyüş yapabilirsin. Çok basit bir hareket yani. Bir aktivitedir ama çok basittir. Basit diyoruz ama bu tip aktiviteler de işte hem yaparsın hem de mutlu olursun. Bak mesela bir ev örneği burada. Çok güzel bir alanı var. Tabii ki değerlendirmiş. Portakal bahçesinin içinde bir ev, bir yaşam deniyor ya, işte bu işte. Mutlu, huzurlu bir şekilde yaşasın umarım. Buna bir tane arkadaş mı lazım diyorsun? Ha, torun mu? Ha, getir asıl gel annem. Asıl. Ne var o altta? Yavru var yavru. Aa. Ah anam, şuna bak şuna. Gel bakalım gel. Gel. Yavru işte sana. Senin ismin ne canım? İkra. İkra, seviyor musun bu yavruyu? Al kucakla bak gel. Sevmedin mi? Oy, çok yakıştı. Yatağa yatırıyorlar da seviyorlar. Çok yakıştı çok. Hı hı. Bununla yatsan da bir şey olmaz. Ne güzel, baksana hiç sırıtmaz. Aha, bir tane daha geldi ses. O da Yavru. eşi. Ha, İkiz eşi. hem de hayvan sevgileri gelişiyor değil mi abla? Oo. Evet, ne güzel. Şimdi mesela bu şeye girmiş ilk anaokuluna gittiğinde öğretmen biraz arı dökmüş, yapay arı. Biraz da petek koymuş. Demiş ki şu arıları şu peteklere yerleştirin. Çocukların hepsi kaçmış. Evet. Bu burada yetiştiği için bu hemen almış arıları peteklere yerleştirmiş. Öğretmen buna aferin demiş. Sen nerede yetişiyorsun? O da benim babaannem köyde demiş. Biz köye gidiyoruz demiş. Arıları, ondan sonra tilkileri, böcekleri hepsini biliyorum demiş. Burada yaşayan çocukların, burada büyüyen çocukların avantajı bu işte. Evet. Demek Köy çocuklar bunu yapmıyor. Çocuklar bunu yapamıyor işte. bunu da sadece süt aldığın için besliyorsun. Ne kadar çıkıyor günde? Günde ne kadar çıkıyor? 6-7 kilo. 6-7 kilo. Yeni düve daha bu. Kendisi daha ilk yavrusu. Ha, öyle çok da kibar. Ondan sonra kibarlıktan bak otu ne yaptı, ne hale getiriyor böyle. Önünde ot bitmeden ot istiyor. Yem istiyor. Böyle kafasına göre şeyler istiyor. Bu onun kibarlığı mı oluyor yani? Evet, onun kibarlığı oluyor. Abi normal bir ineğe verirsin, otu çöpü ne varsa yer içer. Bu öyle değil. Bu kendi isteğine göre bizi yönlendirmeye Bak ya. çalışıyor. Biz onun isteğine göre kendimizi yönlendiriyoruz artık. Onu yemedi bunu verelim. Onu yemedi bunu verelim. Tamam, Ha, güzel ondan işte. sonra adı da kişiye çıktı. Kibara çıkıyor. Kibar. Ha, adı da Güzelmiş. kibara çıkıyor artık. İyi bakalım. Ha, öylesi bizimki de. Buralarda oturan biriyle irtibattaysanız duyarsınız yani sohbet aralarında. Eskiden deniz kenarları değersiz diye kız çocuklarına verilirmiş. Bunu daha önce birkaç tane videomda da söylemiştim. Tarım daha önemli olduğundan dolayı o tarz yerlerde, tarlalar, bağlar, bahçelerde erkek çocuklarına verilirmiş. Şimdi ismini vermeyeyim. Akdeniz bölgesinde bir yer biliyorum. Bir ablamız var. O kadar zengin ki yani 45 tane ayrı ayrı tapusu var bir yerde. Hepsine de işte bazılarına apart yapılmış, bazılarına kiraya veriyor vesaire. Yani böyle bir durum var. Olabiliyor. Şimdi doğal olarak artık her şey değişti. Dünya değişti. Turizm denilen bir durum ortaya çıktı. İnsanların tatil anlayışı gelişti. Buna paralar harcanıyor vesaire. Bundan dolayı da ne oluyor? Doğal olarak buralar değerli hale geldi. Yani deniz kenarlarındaki olan yerler pahalanıyor, para yapıyor, değerleniyor. Dolayısıyla bu tip yerlerin de bu hale gelmesi kaçınılmaz. Biraz bu açıdan, geniş çerçeveden bakınca konuları daha iyi değerlendirebiliyor insan. Şans veya şanssızlık diye yorumlayabilirsin. Tercihleri farklı farklı kullanmaktan bahsedebilirsin.
iki insanı yorumlarken, karşılaştırırken 2850 tane aracın içinden 3 saat yolculuktan sonra işten evine dönmek var. Bir de şöyle bir yoldan bunlarla konuşarak falan evine dönmek var. Kimisi için bu şans içine doğmuş olabiliyor. Kimisi için çok büyük bedeller ödeyerek tercih olabiliyor. Kimisi için ise çok özendiği, içinin gittiği ama hareket etmediği için hiçbir zaman ulaşamayacağı bir hayat gibi duruyor. Herkes yapmak zorunda da değil. Hiç kimse ve hiçbir şey insanların karşısına boşuna çıkmıyor. İnsanlar boşuna karşılaşmıyor. Bu videolar da aynı şekilde. İnsanın ömrü diyelim ki atıyorum şimdi şu an 70'leri geçti. Doğanın ömrü 1 yıl. Bir yılda döngü tamamlanıyor. Bitkiler bir yılda yeşeriyorlar, meyve veriyorlar, çoğalıyorlar, ürüyorlar, ölüyorlar. Bahar gelince bunlar tekrardan canlanıyor. Dünyanın döngüsüyle oluşan bir şey. Ve o canlanınca bir anda böyle kuru bayırlar çiçeklerle, otlarla kaplanınca, ağaçlar yapraklanıp çiçeklenince onların görünce insanların içindeki duygu kendinle özdeşleştiriyor. Kendini de gençleşmiş gibi hissediyor ve iyi hissediyor kendini. Sıkışmış olan insanlar nasıl feyz almalı bu duruma bakarak? Aklı başında olan insan nasıl bu durumdan feyz almalı? Benim kötü bir deneyimim var. Ben çok ciddi böyle aylarca hastanelerde yoğun bakımlarda kaldım. O odada insan kalınca zaten ölüyor. İnsanlar yoğun bakımda 10 günde ölürler. Ben onu şöyle açtım. Gözlerimi kapadım. Kendime doğada bir yer buldum. Böyle ağaçlar, çiçekler, dereler var, kuşlar var. Kafaca. Kafamda, hayalimde. Hayalimde canlıyım. Uykum falan yok yani rüya falan değil. Ondan sonra orayı bu bahçeyi yapar gibi orayı da inşa etmeye bir şey ve kalkıp yemeğimi yiyordum. İnsanlar işte kan alıyorlar, iğne yapıyorlar, bilmem ne yapıyorlar. Onlar gittikten sonra ben gözlerimi kapatıp tekrar oraya gidiyorum. Yani o ortama. Bunu başarmak çok zor ama. Başarmasaydım zaten ölürdüm ben. Yoğun bakımda ben 3 aya yakın kaldım. Ama şimdi şöyle bir şey söyleyeyim sana. Demek ki çıkış yolu var. Doğa insana bunu veriyor. Yani aslında doğa diyor ki gel bak işte ben nasıl canlanıyorum, sen de canlan. Çünkü sen de kuru bir ağaçtın ama çiçekler açtın, yapraklar verdin. İnsanlar bunu mesela apartman dairesinde yani şehirde yaşarken nasıl yaparlar? Ya insanlar kendilerine çiçek alsınlar arkadaş. Bugün ışık alan yerlere değişik böyle... Mangal yerine balkonda çiçek beslesinler. Ya şimdi İtalyanlar balkonda mangal yapmazlar. Şimdi bak onlar fesleğenleri çok meşhurdur makarna yapmak için. Yemeklere de koyarlar, pizzalara da koyarlar. Bir saksıda fesleğen, bir saksıda nane, bir saksıda maydanoz. Mesela soğan eksinler, 6 tane soğan ekse tamam mı? O soğanın yeşillerini koparacak sadece, kökünü bıraksın. Tekrar bir hafta sonra yine aynı böyle yeşiller kocaman olur. Maydanoz 5 sap koparsa zaten maydanozu kökünden koparmıyorsun. Yani saplarından koparıyorsun. O tekrardan verir. Bütün yaz boyunca o maydanoz sana şey verir. Evet. Ha, Geliyor. Kadınların şeyi şu, kuruyor. Tabii kurur. Neden biliyor musun? Siyah bir plastik saksı alıyorlar balkona. Güneş vuruyor, saksıyı pişiriyor. Diyorum ki o saksının önüne bir en azından bir yansıtıcı mesela alüminyum folyo sarın. Yani güneş ışınından onun saksısı ısınmasın. Saksı pişiyor ve kuruyor. Peki Halil abi aynı zamanda senin birkaç tane videonu çektiğimiz için seni de tanıyorlar ve sevenlerin de var. Senden ilham alanlar da var. Sağ ol. Videolardan sonra buraya gelenler de var. Şu anda geldiğimiz noktada 2025'te Halil Eryıldır'ın son durumu nedir? Ne yapıyor? Yani işte burada oturuyor. Daha önce yazılımcıydı falan. Tek başına yaşıyor. Emekli. Ben empirik bir adamım. Yani ben hayata böyle empirik yaşananları gözlemleyerek hayatı çözümlüyorum. Ya ben çünkü eğitimime de geç başladım. Yani ben üniversite bitirdim ama ben 20 yaşında ilkokul mezunuydum mesela. Yani sonradan okumaya başladım. Bu sağlık sorunları yüzünden. Neyse. Ortaköy'de o zamanlar benim çocukluğumda arka taraflar bostandı. Daha kamyon yok. Adana'dan, Mersin'den İstanbul'a sebze gelmiyor o devirler. İstanbul kendi sebzesini kendisi üretirdi. Ortaköy'ün arkasında da Arnavutların böyle bostanları vardı. Orada bostan derdik. Karnabahara kadar her şeyi ekerlerdi. Domates, patlıcan, biber her şey. Onların atları vardı.
Atlarının üstüne 2-3 tane sepet koyarlardı. Sepetin içine de o ürettiklerini koyarlardı. Ortaköy'de dolaşırlardı. Sokak sokak satarlardı. Orada bir tane adam vardı. İbrahim diye bir adam. Ya 100 yaşına kadar toprakla çalıştı ve yaşadı. O adam eğer o toprakla uğraşmasaydı, hani şimdi balkon emeklileri var ya, böyle içeride oturuyorlar, sıkıntıdan balkona çıkıp 2 dakika bakıp tekrar içeri giriyorlar veya balkonda bir sigara içip içeri giriyorlar. Onların ömürleri yani şu an Türkiye'de 75'e çıktı yaşam süresi. Onların 65'te mefta. Çünkü şey değil, yani doğru değil yaptıkları. Öyle yapana kadar giyinecek, sokağa çıkacak, 1 saat yürüyecek, yarım saat böyle giyecek, yarım saat böyle gelecek. Hareket etmiyor yani, değil mi? Bir de tabii bunu yaparken de egzoz dumanlı bir yerde yürümeyecek. Mesela şehirde böyle yürünecek egzozu olmayan parklar var. Beşiktaş çok şanslı. Yıldız Parkı var, hem de Emrigen Korusu var. Bursa'da da insanlar çok şanslı. Orada bir Nilüfer'de bir şey var, botanik bahçesi var. Egzoz yok. Oturduğun yerden her yere hakimsin Halil abi. Vallahi. Bu arada Halil abinin iki kere vefat ettiği durumu ile ilgili böyle videolarımız var bizim. Bir bakın, merak edin. Uzun bir konu yani. Bu labada baksana, arkasına bak. Pırıl pırıl. Hı. Elinle kontrol et. Hı. Bak bunun tüylü olmaması gerekiyor. Bak. Görüyor musun? Evet. Sıfır tüy. Tüylüsü var ya, zehir. Öldürür adamı. Yani kazalı ondan böyle de yap bir sahan içine yumurta. Ya zaten genelde tüylü şeyler zararlı. çok güzel olmuyor yani. Bu Yılan labada. otu hangisi? Gösterdim. Ben görmedim. Yoktum burada. O dersinizde yoktum Halil Bey. Yok. Hangisi o? Bu işte. Yılan otu. Ve yılan otunun bu tazesi bu çok kocaman oluyor. Daha büyüyor o yaprakları falan ama bundan her birisi bir derde deva. Böyle görünce yesinler mi? Yok hayır. Şunlar balkabağı tohumları. Halil abi dedi ki oradan al. Ben de şimdi bunları ayırdım da içine koyuyorum. Bunları kullanacağız. Ekelim ben bir yerde. Kullanacağım, ekeceğim. Şey mi yapsak lan? Birinin bahçesine götüreyim bunu. Trolleyeyim o bahçeyi. Atayım böyle, ekeyim. Alsın başını gitsin. Acayip büyüyor var ya, biliyor musunuz? Böyle çiçekleri böyle kocaman oluyor yani. Vallahi öyle bir şey yapalım. Öyle bir sarıyor gidiyor ki. Baksana abi. Yani kabak çekirdeği diye bir yiyebilirsin tarzında da bir tohum yani. O minnacık tohumlardan önce bir böyle kıpırdaşacak, küçük bir yaprak çıkacak, kocaman bir yaprak olacak. O yani mutluluk işte böyle bir şey. Yani ne istiyorlar ki insanlar mutlu olmak için, bilmiyorum. İlla film artisti olamazlar. Yani Türkiye'de 80 milyon kişi yaşıyor. 80 tane film artisti var. Onların da yani 70 tanesini kimse tanıyor. Yani o kadar hayat kolay değil. Yani ve de onlar da çok mutlu değiller. Adam diyor ki ben sokakta yürüyemiyorum. Mesela. Çok mutlu. Sen nasıl yürüyorsun, ben merak ediyorum. Türkiye'nin lider su arıtma markası Aura Sebilon Unique sundu.